yatıyordum. Böyle yatınca da ayaklarım. Değişen bir şey yok. Bura aynen böyleydi. Boyanmamış bile. Boyanmaz. Boyanma özel. Evet, öyle. Boyanmaz. Pencereyi de yapıştırmışlar. Yapışmış hocam. Yapıştırmışlar. Hemen eski binaların bütün pencereleri bu kadar var yani. Her pencerenin içi aynendir zannediyorum veya bu sırada olanlar. Sene olarak kesin hocam hangi şey? 59'un başından başladım. Kaç? 63 sene kaldım. Burada 3 sene yakın bu pencerenin içinde. askerlik 2,5 seneyi aştı yani. İşte ondan sonra buradan askere gittim ben. Giderken de birkaç kitabım vardı. Küçük bir kütüphanem. Oradaki başka bir pencereye koydum. Askerlik dönüşü tuttuğum yere taşıdım. sizinle birlikte başka kalan var mıydı hocam burada? Hayır yok, tek başıma kalıyordum. Yani bu pencerelerde başka kullanılan Hayır, diğer hayır. pencereler kullanılan Hayır hayır yok. Sadece ben kalıyordum, tek başımaydım. Burayı niye seçmiştik? Burası biraz daha zannediyorum açık böyle dışarıya. Ondan dolayı. Buranın müştemilatı olmadığından mı yoksa hocam siz kendiniz? Yoktu, medrese falan yoktu buralar. Burada yok mu? Hayır yoktu. Harabeydi medreseler. Kalınabilecek gibi bir yer vardı, o da burasıydı. Zannediyorum yani ben de kalabildim. Benim için belki rahmet oldu. Bundan önce biz çektiğimizde ben şeyime giden oydu hocam yani müştemilatı olmadığından mı yoksa diğer şimdi o şey. Emin bir yerdi de yani caminin içi her zaman. İtikafa niyet edince içinde durduğunuz sürece ibadet olur hep. O riyazatla burada mı yapmıştınız hocam? Riyazatı ne işte? Riyazat, yoksulluk bizi riyazata itmişti. Günde bir defa ot yiyebilecek imkan buluyordunuz. Onun dışında burada oturup o zaman çok teyip, ban filan da yok daha. Teyipler daha sonraki yıllarda çıktı zannediyorum. 60'a doğru çıktı. Kitap okuma imkanı oluyordu. Yani sağa sola dağıtacağım, vereceğim o kitapları da o odada bir köşeye, pencerenin içinde bir köşeye koyuyordum, dağıtıyordum. Kapının açılışında az farklılık vardı. Değiştirmişler zaten bunu Evet, hocam. kapı böyle Ben sormuştum o açılıyordu, zaman. evet. Bunu değiştirmişler öyle. Kışın da vurur. Kışın da burada kalıyordu. İkinci Murad'ın sabah namazına bir kaldırması olmuş. Evet. Birkaç defa. Arkadaşlar soruyorlar hocam bir de aydınlatmayı nasıl yapıyordunuz diyorlar hocam. Burada geceleri Evet. ve diğer şeyi. Burada zannediyorum bir elektrik şeyi alınmıştı içeriye yani bir lamba gibi bir şey alınmıştı. Böyle bir mum falan var mıydı hocam? Yakıyor muydu? Gaz lambası, daha çok gaz lambası. Bilmiyorum içinde Her tarafı hatıradır da hocam. Şey bakın. 3 seneye yakın bir zaman kaldım yani. O 3 sene içinde. Dünya kadar şeyler oldu. Murat uyardı namaza diye. Bir defa mı? Belki olmuştur başka zaman da böyle. Bir de hocam arkadaşlar merak ettiği şey yemek işini diyor hocam nasıl yapıyordu acaba diyorlar. Yemek yemiyordum çok. Yani sabahları bir poğaça yiyordum, çay içiyordum. Tek öğlenleri bir aşçı Mümin Efendi vardı. Oraya gidiyor. Nebati şeylerden bir şey yiyordum. Şöyle Şöyle ileriden alsam odayı gel. şöyle. İleriden şöyle gel ben. Dur oynat. Değişik görüntüler. Evet, takız. Hastalandığımı hatırlamıyorum. Orada öbür pencerede küpler falan vardı. İçmek için su oluyordu onlarda. Yer yer. Caminin bu kadar 3 daha var yani ötede. Evet. Uzun dikdörtgendir bu Ortası cami. daha büyük. 9 tane kubbesi var malum. 2 tane direk.
bayramı, namazın 2 rekatını sembolize ediyormuş. Tezat sanatının olduğunu sanatkarlar söylüyorlar. O Ayasofya'nın minarelerinin kaidelerini yapan Mimar Hayrettin mimarı. Selimiye'den evvel değil mi? Çok evvel. 2. Murat. Selimiye Kanuni'nin oğlu. İlk defa buradan başlamanıza bir Bir şey oluyor. Paralellik oluyor. Yani o 2. Murat'ın önemli yeri var Osmanlı tarihinde. Evet. Ehlullah'tan bir insan sayılıyor. Yani Ehlullah yani çok bariz görünmese bile 2. Bayezid gibi. Fakat Akşemseddin'le Hacı Bayram'la münasebetleri açısından o dönemde onun gelip burada kalmaları açısından çok önemli. buradan başlamasını ilk şeyinizin. Evet. Onun geleceğin şeyleri yorumlarlar. Ben diyeceğim bir şey yok.